Şu anda dünyadaki petrol düzeni resmen sarsılıyor. Suudi Arabistan da buna karşı çok ilginç bir hamle yapıyor. Dünyanın enerji akışını en riskli deniz geçitlerinden birinden çıkarıyor ve çölün ortasından bambaşka bir hatta taşımaya çalışıyor. Aslında olay şu: Suudi Arabistan sanayi tarihinin en iddialı lojistik hamlelerinden birine girişmiş durumda. Yani dünya enerjisinin kaderini gezegenin en tehlikeli su yollarından birine bağlı olmaktan kurtarmaya çalışıyor. Videoyu beğendiysen analizime hemen geçiyorum ama öncesinde senden bir ricam var. Son zamanlarda kanal etkileşimleri çok düştü. Bu yüzden videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bu küçük katkın gerçekten benim ve kanalın geleceği için çok değerli. Öyleyse hemen anlatmaya başlıyorum. Mart 2026'nın son günlerindeyiz ve bugün itibarıyla küresel enerji haritası resmen alt üst olmuş durumda. Yıllardır Hürmüz Boğazı için bir gün sorun çıkarsa dünya zor durumda kalır deniliyordu. Ama bu hep teoride kalan bir riskti. Şimdi ise o risk gerçeğe dönüşmüş durumda. Şubat sonlarında patlak veren ABD-İsrail-İran geriliminin ardından Hürmüz Boğazı mayınlar ve drone saldırıları yüzünden fiilen felç oldu. Bunun sonucu da elbette hepimize çok ağır bedeller ödetti. Günde 17 milyon varile kadar petrol küresel piyasaya ulaşamaz hale geldi. Bu sadece bölgesel bir aksama da değildi. Bu doğrudan dünya ekonomisini sarsan bir kırılmaydı. Körfez'deki diğer ülkeler tankerlerini savaş bölgesinde bekletirken Suudi Arabistan yıllar önce hazırladığı gizli sayılabilecek bir çıkış yolunu devreye almaya çalışıyor. İşte bu çılgın projenin adı da Yanbu geçişi. Pek çok kişinin adını bile duymadığı bu sistem, Suudi ekonomisinin çıkış kapısını Basra Körfezi'nden alıp Kızıldeniz'e taşıyan bir proje. Yani ülke petrolünü artık doğudan değil batıdan dünyaya ulaştırmaya çalışıyorlar. Ama asıl sorun şu: 1980'lerde yapılan tek bir boru hattı gerçekten dünyanın enerji güvenliğini sırtlayabilir mi? Yoksa Suudiler sadece bir coğrafi tuzaktan çıkıp başka bir coğrafi tuzağa mı girmeye çalışıyor? Bunu anlamak için önce Suudi Arabistan'ın coğrafyasına bakalım. Çünkü ülkenin petrolü her yere yayılmış değil. Asıl yoğunluk doğu eyaletlerinde bulunuyor. Normal şartlarda bu petrol Ras Tanura gibi terminallerden dev tankerlerle yükleniyor ve oradan Hürmüz Boğazı'na geçerek dünya pazarına ulaşıyor. Fakat Suudi planlamacılar 1981 yılında yaşanan tanker savaşı olarak bilinen İran-Irak savaşı sırasında çok kritik bir şey fark etmişti. Eğer Hürmüz kapanırsa ülke ekonomik olarak ciddi bir darbe alabilirdi. İşte böylesine bir olası senaryoda alternatif bir çıkış hattı kurmaya karar verdiler. Ortaya çıkan sistemin adı ise Petroline oldu. Ama bu öyle sıradan bir boru hattı değil. Arabistan Yarımadası'nı bir uçtan bir uca geçen dev bir sanayi damarı gibi çalışıyor. 48 ve 56 inç çapında iki büyük hattan oluşuyor. Burada işin teknik tarafı da bayağı etkileyici. Çünkü petrolü böyle bir uzun mesafeye taşımak, musluğu açıp akmasını beklemek gibi basit bir eylem değil. Ham petrol yoğun, ağır ve dirençli bir madde. Güçlü türbinlerle hattaki basıncı sürekli ayakta tutuyorlar ve milyonlarca varil petrolü aşırı sıcak hava şartlarında batıya doğru itiyorlar. Üstelik Suudi Arabistan'ın 50 dereceyi bulan sıcağında çeliğin genleşmesi, petrolün kalitesinin korunması gibi ayrı teknik sorunlarla uğraşmak gerekiyor. Günlük kapasite 7 milyon varile kadar çıkarılmış durumda. Bu gerçekten devasa bir rakam. Öyle ki her gün binlerce olimpik havuzu doldurabilecek kadar petrolden söz ettiğimizi unutmayın. Bu petrolün vardığı yerse Yanbu limanı ve Yanbu kısa süre içerisinde küresel enerji sisteminin en kritik merkezlerinden birine dönüşmüş durumda. Değişimin boyutu gerçekten çok büyük. Şubat 2026'da burada günlük yaklaşık 1,4 milyon varil yükleme yapılıyordu. Fakat Mart ayının ortasına gelindiğinde bu rakam 2,5 milyon varilin üstüne çıktı. Hedefin ise 3,8 milyon varile kadar yükselmesi konuşuluyor. Ama burada çoğu kişinin gözden kaçırdığı önemli bir detay var. Boru hattı çölde 7 milyon varil taşıyabiliyor olabilir ama bunun tamamını dışarıya gönderemiyor. Çünkü limanın da kendi fiziksel sınırları var. Yerel rafineler, özellikle Yasref gibi büyük tesisler iç tüketim ve diğer ihtiyaçlar derken gerçek ihracat kapasitesi yaklaşık 4,5 milyon varilde kalıyor. Yani ortada ciddi bir darboğaz oluşuyor. Dolayısıyla Yanbu geçişi gerçekten mühendislik açısından çok büyük bir başarı. Ama ne kadar gelişmiş olursa olsun coğrafyayı tamamen yenemiyor.
Çünkü küresel ticarette riski sıfırlayamazsınız. Sadece başka bir yere taşıyorsunuz. Suudi Arabistan kuzeyde Hürmüz'e olan bağımlılığını azaltırken bu kez de güneyde bambaşka bir boğaza daha fazla bağımlı hale geliyor. Babül Mendeb, yani gözyaşı kapısı. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan çok kritik bir geçit. Normal şartlarda dünya deniz yoluyla taşınan petrol ticaretinin yaklaşık %8'i ila %12'si buradan geçiyor. Yani burası da küresel enerji için hayati bir nokta. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Aynı yüzde Hürmüz için %20'nin üzerinde. Şimdi Kızıldeniz'e geri dönelim. Son yıllarda bölge giderek daha tehlikeli hale geldi. Yemen'de İran'a yakın Husiler Kızıldeniz'deki gemilere defalarca tehdit ve saldırı düzenledi. Tam kapanma olmasa bile sadece bu riskin varlığı bile ticareti sarsmaya yetiyor. Nitekim büyük denizcilik şirketleri şimdiden rotalarını değiştirmeye başladı. Kızıldeniz'den geçmek yerine Afrika'nın etrafında dolaşan gemiler var. Bu da yolculuklara 10 ila 15 gün ekstra süre ekliyor. Yakıt maliyetleri artıyor, sigorta yükseliyor, teslimatlar gecikiyor. Yani olay sadece petrol meselesi olmaktan çıkıp tüm tedarik zincirini etkileyen bir probleme dönüşüyor. Üstelik işin daha da kritik tarafı var. Yanbu'dan çıkan petrolün büyük bölümü dev tankerlerle taşınıyor. Bu gemiler tam doluyken Süveyş kanalından geçemiyor. Yani kuzeye çıkmak gibi bir seçenekleri neredeyse yok. Mecburen güneye dönüp Babülmendeb üzerinden ilerlemek zorundalar. Tahminlere göre Yanbu hattına yönlendirilen petrolün %70 ila %75'i artık bu tek rotaya bağlı hale gelmiş durumda. Yani Hürmüz'den geçmeyip bu rotadan geçecek gemiler için bile risk ortadan kalkmış değil. Sadece riskin yeri değişti. Mesele artık sadece petrol de değil. Bundan sonrası enerji güvenliği, Afrika boynuzunun siyasi istikrarına da bağımlı hale geliyor. Cibuti, Eritre, Etiyopya gibi ülkeler artık kenarda duran aktörler değil. Çünkü onlar dünyanın en kritik enerji koridorlarından birinin çevresinde yer alan önemli ülkeler. Ve bu ülkelere Türkiye'nin etkisi de var. Eğer bu bölgede istikrarsızlık daha da büyürse Suudi Arabistan'ın kurduğu bu yeni sistemde ciddi şekilde sarsılacaktır. Yani kısaca Hürmüz'e alternatif bulmak çok zor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başka bir seçenek var mı? Bana kalırsa başka bir seçenek var. O da Rusya'nın Arktik projesi. Bir başka videoda Rusya'nın bu projesini detaylıca anlatmamı istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Evet, onu bir başka videoda anlatacağım ama bugün anlatmak istediğim bir başka proje daha var. Ne yazık ki bu gemilerin Ümit Burnu'nu dolaşmaktan başka çaresi bulunmuyor. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü bir tanker Afrika'nın güneyinden geçmek zorunda kalırsa yoluna yaklaşık 6000 mil daha ekleniyor ve bu da aşağı yukarı 2 haftalık ekstra süre anlamına geliyor. Her gemi için milyonlarca dolarlık ek maliyet ortaya çıkıyor. O masraf da bir yerde kalmıyor. En sonunda dünya ekonomisine yayılıyor. O yüzden tüm bu risklere rağmen Yanbu geçişi tarihi bir şey yapıyor. Suudi Arabistan'ın ağırlık merkezini değiştiriyor. Körfez'e bağımlı bir petrol ihracatçısından Kızıldeniz merkezli yeni bir güç olmaya doğru geçiş yaşanıyor. Vizyon 2030 kapsamında bu hat artık sadece petrol taşımak için düşünülmüyor. Elektrik altyapısı, tuzdan arındırma tesisleri, güvenlik ağları ve gelecekte hidrojen taşımacılığı gibi daha büyük planların omurgası haline getirilmeye çalışıyor. Yani bu artık sadece bir boru hattı değil, Suudi Arabistan'ın ekonomik coğrafyasını baştan kurma girişimi. Elbette bu sistem de kusursuz sayılmaz. Hürmüz'ün yerini tamamen tutmuyor. Dünyadaki enerji risklerini de ortadan kaldırmıyor. Ama kriz anında gezegendeki en kritik altyapılardan birine dönüşmüş durumda. 45 yıl önce olur da bir gün lazım olur diye yapılan bir plan bugün resmen can simidi olmuş halde. Çünkü küresel enerji dünyasında tamamen güvenli rota diye bir şey yok. Sadece farklı riskler var. Bir boğaz kilitlendiğinde dünyada haritayı yeniden çizmek zorunda kalıyor. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone değilsen kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.